Çizgi Molası'na hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün farklı bir içerikle karşınızdayım. Supergirl filmini, yeni vizyona giren Supergirl filmini konuşacağız. Eğer bu tür içeriklerin de devamının gelmesini isterseniz lütfen videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Evet, Supergirl filmini daha yeni izledim. Nasıldı bunu konuşacağız. Açıkçası filme gitmeden önce yani bu yurt dışından gelen yorumlar, özellikle erken izleyenlerin yorumları beni biraz endişeye düşürmüştü filmle ilgili. Ya özellikle şimdi burada bir kamplaşma var arkadaşlar. Birincisi, bu Snyder fanlerle işte bu James Gunn tarafını tutanlar gibi böyle bir iki taraf oldu ve bu iki Snyderverse, Gunverse taraftarları kapışıyor diyelim yani. Böyle bir kutuplaşma var. İkincisi olarak bir politik bir kutuplaşma var. Amerika'da da özellikle yoğun bir kutuplaşma var. Woke diye tabir edilen demokratlar ile işte daha muhafazakar cumhuriyetçiler arasındaki bir kutuplaşma. Ve özellikle film vizyona girmeden hemen önce işte Millie Alcock'un bazı söylemleri çok eleştirildi muhafazakarlar tarafından. Filmin gişesini kötü etkileyeceği falan söylendi yani. Ama tabii biz bu kutuplaşmaların hiçbir tarafında değiliz yani. Ben açıkçası hiç öyle bir kutuplaşma tarafında değilim. Ya ben sadece böyle iyi ve güzel süper kahraman filmleri izlemek istiyorum. Evet, yani Superman filmini de izlemiştim arkadaşlar. O konuda yani tam böyle içime sinmeyen taraflar vardı tabii ki, ama yani çizgi roman sevenler tarafından, DC sevenler bir kısmı tarafından en azından bu Superman açlığı çeken, özlemi çeken insanlar tarafından sevilen bir film oldu genel olarak bakarsak. O yüzden Supergirl acaba bu Superman'in getirdiği heyecanı, hype'ı bir adım öteye taşıyacak bir film miydi? Bunu tartışacağız. Eğer Superman filmiyle ilgili de eleştirilerimi merak ediyorsanız lütfen yorumlara yazın. Ayrı bir video yapabilirim. Yani şimdi genel olarak bakacak olursak sinemada bir süper kahraman filmlerine olan bir ilgi kaybı var. Yani bir yorgunluk var. Bu superhero fatigue dedikleri ya da süper kahraman yorgunluğu dedikleri tarzda bir şey var. Artık sinema izleyicisi süper kahraman filmleri için o kadar heyecanlı değil. Bu yüzden önemli olan, yani bu filmin bence bu Gunn evrenindeki DCU'yu bir adım öteye taşıması gerekiyordu yani. Daha böyle genel olarak Marvel'ın, DC'nin daha iyi filmleri hedeflemesi gerekiyor. Açıkçası insanları sinemaya çekmek için, gerçekten bu heyecanı tekrar yenilemek için. Bu film acaba bunu yapabildi mi? Genel olarak değerlendirmemi yapacağım. Çizgi romanla da ilgili karşılaştırmalarımı yapacağım. Baştan şunu söyleyeyim, yani film bu kadar böyle abartıldığı kadar rezalet bir film miydi? Aslında değildi. Ama gerçekten iyi bir film miydi? Bunu tartışalım istiyorum. Evet, genel olarak filmde oyunculuklar, bence başroldeki oyunculuklar gayet iyiydi arkadaşlar. Millie Alcock'un oyunculuğu olsun, Supergirl olarak. Jason Momoa'nın Lobo olarak oyunculuğu olsun ve yani Ruti'nin oyuncusunun da, aktrisin adını şimdi aklıma gelmiyor ama oyunculukları gayet iyiydi. O tarafta hiçbir sıkıntı yok. Yani artılardan biri de böyle filmde çok değişik uzaylılar vardı. Yani tasarımları oldukça ilginçti. Hani böyle özellikle o tarz şeyleri seviyorsanız, yani böyle uzay filmi göreyim, değişik uzaylı ırklar bir şeyler göreyim falan, İşin o tarafında sizi tatmin edebilecek bir filmdi. Ayrıca çizgi romanda olmayan ama filme ekledikleri eklentilerin bazıları güzeldi. Yani mesela bu filmin başlarında bir tekno korsanlar geliyor. Neymiş ne değilmiş. Enteresandı bu, ilginç işlenmişti. Oradaki sahneler güzeldi açıkçası bence. Ve tabii ki filmin en büyük artısı olan Lobo. Lobo çok iyiydi gerçekten. Yani Lobo'nun sahneleri çok iyiydi. İyi ki eklemişler filme. Ve keşke daha çok görseydik. Filmde ayrıca bu Krypton sahneleri çok güzeldi. Supergirl'ün geçmişine gittiğimiz Kara Zor-El'in bu Krypton'daki anılarına dair sahneler de oldukça bence tatmin ediciydi. Ama filmle ilgili olumsuz yerlere gelirsek de, yani kötü adam, bir kere Krem adlı bu kötü adam böyle çok cringe bir tip olmuş açıkçası. Yani böyle tehditkar olmasını istemişler. Daha böyle güçlü ve hani nefret edilesi bir adam, çirkin bir adam yapmaya çalışmışlar. Ya gerçekten cringe olmuş, ama yani bu kadar ekranda görmeseydik keşke. Yani bu kadar fazla diyaloğu olmasaydı belki daha bile etkileyici olabilirdi. Zaten kötü adam çizgi romanda da çok büyük bir odak noktası değil açıkçası. Bu filmde de öyle değil, ama gerçekten bu konuda bir, yani tam içine sinmiyor insanın. Keşke belki de, yani madem Lobo'yu eklediniz mesela, başka bir kötü karakter daha ekleyebilirdiniz filme. Daha ilginç olmasını istiyorsanız. Yani ben oradan açıkçası bir eksiği yazdım. Yani zaten bu Krem ve diğer haydutlar böyle biraz Mad Max esinlenmesi gibi duruyor. Böyle zırhlar, deriler, işte piercingler falan, tasarımları tam o şekilde. Ve üstelik bir kız kaçırma mevzusu da var. Yani Mad Max Fury Road izlediyseniz orada da bir harem mevzusu vardı. Yani direkt akla bunu getiriyor. Yani işte bu kız kaçırma mevzusunu biraz da feminizme bağlamış diyorlar. Yani feminizm ajandası gibi, yani ya da böyle feminist tayfayı çekmek için yapılan bir şey miydi acaba diye düşünebilirsiniz. Ama ya açıkçası ben yorumların bazılarına baktığımda hani pek çok kadın da bunu beğenmemiş. Yani gereksiz bir eklenti gibi bulmuşlar açıkçası. Yani feminizm tamam, okey, ama
Yani filme çok bir artı katmamış gibi düşünüyorum ben de açıkçası. Yani bunu niye eklemişler? Büyük ihtimalle iyice kötü adamlardan nefret etmemiz için eklemişler. Aksiyon sahnelerin birindeki müzik seçimi de sahneye hiç uymamış. Nasıl böyle yanlış bir seçim yaptılar hiç anlamadım. Superman'in dünyanın hakimi olması için bir tanrı gibi gönderildiği fikrini de bu filmde tekrarladılar. Bu seri için iyi bir yol değil. Umarım Lex Luthor haklıydı gibi bir noktaya getirmezler seyirciyi. Evet, yani çizgi romanla ilgili ufak bir şey geçeceğim. Yani çizgi romanı okuyanlar filmden ne beklemeli? Açıkçası çizgi romanı unutun arkadaşlar. Bu çizgi romanı çok fazla kafanıza takmayın. Yani tam bir uyarlama değil bu film. Sadece esinlenilmiş, buradaki bazı konular alınmış gibi düşünün. Bir kere burada yani burada aslında Supergirl çizgi romanda Ruthie'yi bir yolculuğa çıkarıyor gibiydi. Kendisi de tabii bir yanda bu içsel yolculuğuna katkı sağlayan bir maceraya çıkıyordu. Ancak filmde biraz bu ters işliyor. Ruthie daha çok böyle Supergirl'ün arkasına takılan bir karakter gibi. Yani Supergirl'ün derdi işte köpeği Krypto ama Ruthie de arkasına takılıp geliyor gibi bir mevzu olmuş. Ufak bir nüans farkı gibi ama aslında bence çok önemli. Ve çok uzatmayacağım burayı. Yani finalde de baş aşağı etmişler arkadaşlar. Spoilersız bahsediyorum. Yani burada aldığınız ana fikri ve finali unutun. Daha basit ama belki sinemada daha mı iyi çalışır diye düşündüler. Yoksa işte daha mı kendilerine göre mantıklı olur diye düşündüler. Çok karıştırmayalım işi mi diye düşündüler. Benim çok içime sinmedi açıkçası arkadaşlar finalde. Ya kısacası öyle söyleyeyim. Yani çizgi romanı beğenenler genelde filmi çok beğenmiyor arkadaşlar. Ama çizgi romanı okumayanlar ya da çok beğenmeyenler sanki filmi beğenmeye daha meyilli gibiler. Öyle duruyor şu anda. Ben işin biraz daha çizgi roman tarafındayım. O yüzden yani hani illa çizgi romanı okuyun da filme gidin diyenler de vardı belki ama bence hiç okumadan gitseniz belki daha iyi ya da çizgi roman okuduysanız filme de gitmek zorunda hissetmeyin kendinizi. Daha sonra streamingden falan vesaire izleyebilirsiniz açıkçası. Yani sonuca ve sadede gelecek olursak arkadaşlar. Bu film Superman'den daha kötü bir filmdi açıkçası. Superman zaten şu anda IMDb'de 7 gibi bir puanı var. Bence de daha fazlasını çok da hak etmiyor. Supergirl de bunun bir adım gerisinde kalmış. Yani not olarak derseniz bu neye denk geliyor? 6-6,5 gibi bir puana denk geliyor. Hani rezalet bir film miydi? İzlenmeyecek bir film miydi? Hayır, izlenir ama bir kere izlenir. Sonra da büyük ihtimalle biraz unutulabilecek bir filmdi açıkçası. Ve zaten DC daha çok böyle filmleri kendi içinde olup biten filmler gibi tasarlıyor. Yani şu anki görünüş bu yeni DCU'da. Belki de çok da ilerideki filmlere bağlanacak bir noktası yok gibi duruyor arkadaşlar. Belki Lobo'yu, belki Supergirl'ü tekrar görürüz, görelim. Bence iyi de olur. Ancak işte bu DCU'yu takip etmeliyim, bütün filmleri izlemeliyim gibi düşünmenize de gerek yok. Bu film arkadaşlar yani zaten sinemada bu tarz filmleri izlemeye ayak sürten bir kitleyi sinemaya çekecek bir film değildi. Bence artık süper kahraman filmi çekiyorsanız çok daha iyi filmleri hedeflemeniz lazım. Hani gerçekten izlemek isteyen gider izler. Ona bir şey dediğim yok. Ama açıkçası ben hani zor zor kazandığınız paranızı, harçlığınızı, maaşınızı bu filme çok da vermenizi tavsiye edemiyorum arkadaşlar. Hani daha sonra bir şekilde izlersiniz. Sinemada izlemeye değecek bir film miydi? O konuda biraz çekimserim. Bence artık böyle puan olarak 8'lik filmleri falan hedeflemenin vakti geldi. DC içinde, Marvel içinde. Tekrar bu heyecanı yani bu ateşi alevlendirecek filmlere ihtiyacımız var öyle söyleyelim. Ama güzel bir şey de şu IMAX'e gidenlere böyle bir fasikül hediye ettiler. Yani promosyon olarak. Yani belli IMAX salonlarında geçerli ve bunu talep etmeniz gerekiyor. Böyle bir promosyon olduğundan haberiniz olup da işte ben çizgi romanı istiyorum var mı elinizde? Çünkü stoklarla sınırlı sanırım. Bu güzel bir şeydi. Keşke bütün çizgi roman filmlerinde, bu DC Marvel filmlerinde böyle bir promosyon yapsalar. Bence çok hoş olur yani. Böyle promosyonların da devamının gelmesini istiyoruz. Hani filme erken ve IMAX giderseniz böyle bir artısı var diyelim. Evet, buraya kadar izlediyseniz çok teşekkürler. Kanala abone değilseniz abone olmayı, bu tür içeriklerin devamı için beğenmeyi unutmayın. Film gündemi yoğun. Arada sırada böyle sürpriz gittiğim filmlerle ilgili içerikler çekebilirim. Ama çizgi roman odağından da tabii ki hiç ayrılmayacağız. Ve son olarak da siz de yoğun geçen gününüze bir çizgi molası vermeyi unutmayın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.